So he's been a fantastic support for the team here. But Enes is an institution in Turkey. He's actually been doing this minimum wage research for 25 or 6 years, I think. And yesterday, Enes, come on up. Yesterday, Enes, I have to tell you that your friend Hakan was making very bad jokes. He was saying, can you imagine, for 25 years, Enes goes to the market and he asks, what is it that the bag of oranges costs? And he gets the answer, and he writes it down. 25 years, he's saying. And so I was joining in the joke saying, yes, but he's also my red wine advisor, so I hope he gets the price of red wine. And Hakan saying, yes, of course, he notes it down and the graph goes up and down and up and down. So you were the subject of much humour and affection. But let me tell you, the minimum wage for us is critical. We demand a minimum living wage everywhere. A minimum wage on which people can live with dignity. It underpins our supply chain campaign that you'll hear a little bit more about in the next session. It's fundamental with social protection for people's capacity to survive, to actually support their families with the inclusiveness and the equality that we would want. It of course requires collective bargaining as well, but it's a fundamental guarantee we want to see everywhere. And you heard Anna, 87% of all of you indeed say that the minimum wage is not enough to live on. In fact, our polling shows that 87% of people of the world say that it's not enough for people to live on. But we just polled 7 G20 countries, and indeed we asked them a question that we threw around in the office a lot, because for some countries $100 a month increase in wages is a lot of money, For other G20 countries, $25 or about £15 is not, to us, didn't seem quite as much. But I can tell you that of the 7 countries, that indeed the same figure almost, 80% of 8 in 10 workers, 80% said that having an extra $100 a month would have an impact on their household standard of living. And more than a quarter of them said it would have a big impact. So you might be surprised when you see that in China, Germany, France, Turkey, USA, India and the UK, 80% of people in those countries, not the poorest countries, actually said that $100 a month would have an impact. And you might think it's the poorer countries there who would say it had the biggest impact. Well, in fact, I have to tell you, in the USA and the UK, it was 50 and 51%. Of course, in Turkey, surprisingly, to have some impact, it was 50 and 51%. To have big impact, it was 28 and 31%. So you can see that people are struggling everywhere. And the minimum wage, a wage on which you can live with dignity, is critical. So Enes, I'm delighted to welcome you here. You have indeed been an amazing colleague and friend in the past 12 months, and we know how vital your work is for Turkey, but it's also instructive indeed for the rest of us. So please give Enes a big hand. Öncelikle Şirin'a o yüreklendirici sözlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizleri burada görmekten de mutluyum. Ben yıllardır sendikada yaptığım çalışmayla ilgili bilgi vereceğim ve bunu nasıl kullandığınızı anlatmak istiyorum. ITUC Genel Başkanı da açılışında belirtti. Bizim bir ücret sorunumuz var. Biz iyi yaşamak istiyoruz.
Zaten insan hakları evrensel değerlemesine baktığımız zaman bizim için önemli olan şu bölüm, herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücret hakkı olduğunu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi verir. Bunun hemen altında da herkesin çıkarını korumak için sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkından bahsediyor ki zaten biz G20 zirvesinde de sendika olarak bir aradayız. İLO Anayasası'nın başlangıcında da bizim konumuzla ilgili çok önemli bir tespit yer alıyor. Orada da işçilerin çalışma sorunlarıyla ilgili taleplerden bahsediliyor. Adaletsizliğin, sefaletin, yoksulluğun bulunduğu çalışma koşullarının varlığı dünya barışı için tehlikedir deniliyor. Ama konumuzla ilgili olarak yer alan ifade yeterli yaşam koşullarını sağlayacak bir ücretin güvence altına alınması. Burada da karşımıza yine yaşam koşullarını sağlayacak ücret kavramı çıkıyor. ILO'nun 26 sayılı sözleşmesi de bizi doğrudan ilgilendiriyor. Orada da ücretlerin istisnai şekilde düşük olduğu işlerde veya işlerin bir bölümünde, özellikle evde çalışan işlerde asgari ücret tespitine imkan veren usulleri ihdas etmeyi ön planda alıyor. Buna benzer bir olayda Avrupa Sosyal Şartı'nın 4. maddesinde var. Adil ücret hakkı başlığında hemen 1. maddede diyor ki çalışanların kendilerine ve ailelerine saygın bir yaşam düzeyi sağlayacak ücret hakkına sahip oldukları vurgusu yapılıyor. Özetle İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde adil ve elverişli ücret, İLO Anayasası'nda yaşam koşullarını sağlayacak ücret, İLO Sözleşmesi'nde asgari ücret, Avrupa Sosyal Şartı'nda saygın bir yaşam düzeyi için adil ücret. Peki bu nasıl sağlanacak? Kavram olarak var. Ücret, sendika toplantısında belirtmek bile gereksiz ama işçilerin, çalışanların geçim, yaşama koşullarını belirleyen tek gelir. Çünkü bizler, işçiler, yaşamlarını sürdürebilmek için gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarımızı karşılamak için bir gelir elde etmemiz lazım. Ve bizim hemen hemen tek gelir kaynağımız ücret. Ücret bizim için çok önemli. Peki ücretin tartışmasında kullanılan kavramlar nelerdir? Açlık sınırı. Bu bir sendikal metottur. Birazdan izah edeceğim. Yoksulluk sınırı. Bu da bir sendikal metottur. Yaşam koşullarını sağlayacak ücret kabul edilebilir, objektif, bilimsel bir tanım yok, bir dayanağı yok. Asgari ücret her ülkenin kendine göre bir belirleme şekli var. Burada da hep kabul edilebilir bir metot yok. Mutlak yoksulluk, Dünya Bankası'nın tanımı var. Satın alma gücü paritesine göre günlük 4.3 Amerikan doları. Göreceli yoksulluk var. Devlet odaklı bir tanım. Genellikle kişi başına düşen ulusal gelirin %40'ı ile 80'i arasında değişen bir kavram. Ülkeden ülkeye değişiyor ama orada da çeşitli sıkıntılar var. Birleşmiş Milletler'in tanımı var. İnsani yoksulluk, o da sosyal güvenliğe, sağlığa, eğitime erişim açısından yaşanılan konutla bağlantılı olarak dile getiriliyor. Peki var olan mekanizmalar nelerdir? Dünya Bankası'nın yoksulluk kriterleri var, uluslararası birbiriyle kıyaslama yapılıyor ama açlık açısından günde 2.15 dolar, satın alma gücü paritesine göre yoksulluk 4.30 dolar, çok tartışmalı, gerçeği yansıtmayan bir durum olarak kabul ediliyor.
Devlet kurumları tarafından belirlenen yoksulluk çalışması var. Ulusal düzeyde bazı devletlerin hesaplamalarında oluyor. Onlar da tartışmalı. Bir de sendikalar tarafından öne sürülen bir olası metot var ki bu temelli piyasa araştırmalarına dayanıyor ki konfederasyonumuzun yaptığı çalışma bu çerçevede. Peki ücret hesaplamasında herkesin üzerinde uzlaşabileceği, kabul edilebilir bir metot olmadığı zaman bilimsel dayanağı olmayınca herkesin kendine göre bir ücret tanımı oluyor. İşverenle konuştuğunuz zaman verdiği ücretin oldukça yüksek olduğunu ileri sürebiliyor. Ve biz bir ücret hesaplamı için bir mekanizma, kabul edilebilir bir mekanizma yaratılmasında sorunlarla karşılaşıyoruz. Ve genellikle sorun pazarlık gücüne, politik güce bağlı olarak değişebiliyor. Bunun sonucu da ekonomide insan faktörünün göz ardı edilmesi ve emeğin maliyet içinde, iş gücü toplam maliyet içinde bir faktör olarak algılanması olarak ele alınıyor. Ekonominin insan vasfı göz ardı edilmeye çalışıyor ve her zaman ücret artışlarında, ekonomik politikaların uygulanmasında karşımıza çıkan durum düşük ücret, rekabet edilebilirlik, bunun için ücretlerin düşük tutulması gibi karşılanıyor. Peki biz yaşam koşullarını sağlayacak ücreti nasıl hesaplayabiliriz? Öncelikle yapılması gereken olay açlık sınırının belirlenmesi. Açlık sınırından bizim kastımız ne? Bir insanın günlük yaşamını sürdürebilmesi için yapması gereken besin harcaması, alması gereken gıda. Oradan yola çıkarak yoksulluk sınırına, oradan yola çıkaracak, yaşam koşullarını sağlayacak bir ücrete erişebilir miyiz arayışı içinde olduk. Kuşkusuz ki bu tutarın hesaplanması yaşam standartına, ülkenin yaşam standartına, tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak kişiden kişiye, hatta ülkeden ülkeye değişebilir. Biz konfederasyon olarak açlık sınırını hesaplarken hangi metodoloji, hangi metodu kullanıyoruz? Çünkü biz baştan varsayımımızı işçinin ailesiyle birlikte insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlayabilecek harcama tutarını belirlemek olarak belirledik. Bunu nasıl elde edeceğiz? Öncelikle yapılması gereken olay şöyle yaptık. Bizim günlük gıda ihtiyacımızı karşılayacak bir beslenme kalıbından yola çıktık. Dengeli beslenme, yeterli beslenme, sağlıklı beslenme, protein, yağ, karbonhidrat dengesini sağlayacak, bunu sağlayacak gerekli besin miktarı var ve bir hane halkı var. Biz Türkiye ortalaması olarak 4 kişi alıyoruz. Çünkü Türkiye'deki ortalama hane halkı 4 kişilik bir ailede oluşuyor. Ve biz bunun için üniversiteyle bağlantı kurduk. Üniversiteden 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli, yeterli beslenebilmesi için gerekli kalori miktarı ve bunu karşılayacak besin miktarını istedik. Bu besin miktarını aldık, kişiler için gerekli kalori tüketimini bulduk, besin grupları belirliydi ve buradan yola çıkarak çarşı pazara giderek fiyatları derlemeye başladık. Ayda 2-3 kere çarşı pazar dolaşılıyor. Ailelerin sıklıkla alışveriş ettiği marketlerden fiyat alınıyor, oturuluyor, toplanıyor ve bunun karşılığında yapılması gereken gıda harcaması tutarını açık sınırı olarak nitelendirerek bir tutar belirliyorduk. Bu aslında sağlıklı, dengeli beslenebilmek için bir ayda yapılması gereken gıda harcaması tutarını ortaya koydu. Bunu baz aldık. Sadece gıda tek başına yeterli değil. Gıdayla birlikte
konut harcaması, giyim harcaması, sağlık harcaması, eğitim harcaması, kültür harcaması, diğer harcamalarda gerekli oluyor. Ama onlarla ilgili bilimsel temele dayalı objektif kriterlerin olmadığını gördük. Nasıl bir evde oturacak? Kaç kere ulaşım aracına binecek? Kültür harcaması ne olacak? Eğitim harcaması, sağlık harcaması ne olacak? Böyle bir kullanılabilecek bir bilimsel yöntem söz konusu olmadığı için aile bütçesi harcamalarından yola çıktık. Dedik ki toplam harcamanın ne kadarı gıdayı biz bilimsel olarak tespit ettiğimize göre buradan yola çıkarak toplam harcamaya ulaştık. Bunun için de aile bütçesi anketlerine esas aldık. İşçi ailesinin harcamalarının ne kadarı gıdaya geliyor, ne kadarı gıda dışı harcamalara gidiyor. Bunun için biz aile bütçesi anketlerinden faydalandık, sosyolojik araştırmalardan faydalandık, işçi ailesi üzerinde yapılan akademik çalışmalardan faydalandık, sendikalar olarak yapılan çalışmalardan faydalandık ve bir orana ulaştık. Kuşkusuz tüketici fiyat endeksi de hesaplanırken harcamaların çeşitli kalemler arasındaki dağılımını veriyor. Ama bu manipülasyona açık bir çalışma. Kaldı ki tüketici fiyatları endeksi var olan durumu esas alıyor. Yani gidiyor, durumdan memnun olmayan işçinin o andaki durumunun fotoğrafını çekiyor ve sanki bu değişmezmiş gibi bunu temel alarak bunun üzerine tüketici fiyat endeksi oluşturuluyor ve aslında tüketici fiyatı endeksindeki tartışmaların temelinde de bu yatıyor. Bütün bu yaptığımız çalışmalardan sonra her ay konfederasyon olarak bir basın bülteniyle vardığımız sonuçları açıklıyoruz. Bu bültenin içinde yetişkin erkek, yetişkin kadın, 15-19 yaş grubu çocuk, 4-6 yaş grubu çocuk gibi ülkemizdeki aile yapısının bir dağılımını gösteriyor. Üniversiteye bağlantı olarak kurduk. Ve elde ettiğimiz hesaplamanın sonuçlarını bültende yer vermeye başladık. Aylık olarak, 12 aylık olarak artışlara yer veriyoruz. Ve buradaki gelişimi takip ediyoruz. Biz konfederasyon olarak devletin yaptığı, açıkladığı tüketici fiyatları endeksinden bir hafta önce açıklamayı yapıyoruz. Açıklamayı yaptıktan sonra devletin sonuçlarını takip ederek bir tabloda kıyaslıyoruz. Dikkat ederseniz şu üstteki devletin ve Türk İş'in yaptığı gıda harcamasındaki aylık değişimi gösteriyor. Son 12 ay itibariyle yıllık değişimi gösteriyor. Her ayki. Dikkat ederseniz birbirine paralel olarak oluyor. Değişim eğilimleri benzer. Yani biz fiyatlar arttı dediğimiz zaman devlet de bir hafta sonra evet artış var diyor. Biz düştü dediğimiz zaman devlet de düşüşü takip ediyor. Şu kırmızı çizgide genel fiyat artışları. Bu aslında bu grafik bir noktayı daha ortaya çıkartıyor. Gıda harcamalarındaki oran genel tüketici fiyatları üstünde ve genellikle işçiler ağırlıklı olarak gelirlerinin önemli bir bölümünü gıdaya ayırdıkları için de gıda fiyatlarındaki artış geçim koşullarını doğrudan etkiliyor. Bu da çalışmaya başladığımız 1987 yılından bugüne kadar devletin ve konfederasyonun yaptığı gıda fiyatları artışıyla genel tüketici fiyatları artışındaki eğilimi gösteriyor. Şekilde de görüldüğü gibi hepsi birbirine paralel
bir şekilde devam ediyor. Yalnız devletin yaptığıyla konfederasyon yaptığı arasındaki farklılık şu. Genel tüketici fiyatları endeksi bir oransal olarak artış ifade ediyor. Fiyatlar şu kadar arttı deniliyor. Biz de fiyatlar bu kadar arttı diyoruz ama bu artışın aile bütçesine yansımasının tutarını biz ortaya koyuyoruz. Fiyatlar %3 arttı ama bunun karşılığında yapılması gereken harcamada şu kadar arttı deme fırsatını, imkanı buluyoruz. Bunun kıyaslamasını şu tabloda görüyoruz. Türkiye açısından yaptık. Genellikle açlık sınırıyla diğer gelirler arasında bir paralellik var ama yoksulluk sınırı daha fazla. Tekrar vurgulamak gerekir. Yoksulluk sınırı ücret düzeyi değil, haneye girmesi gereken toplam geliri ifade ediyor. Ama eğer hanede çalışan sayısı azsa, istihdama katılma oranı bir ülkede düşükse, elde edilen gelir birden fazla çalışanın ailesi arasında bölüşülmek durumunda kalıyor. Sonuç, bu çalışma 28 yıldır her ay düzenli olarak yapılan bir sendika çalışmasıdır. Devletin yaptığından bir hafta önce açıklanmaktadır. Bir öncü gösterge niteliğindedir. Çünkü konfederasyon yaptığı bir çalışma, devletin yaptığı resmi enflasyonun yönünü gösteren bir öncü gösterge niteliğinde olarak kullanılmaktadır. Bağımsız bir çalışmadır. Fiyatlar tarafımızdan derlenmektedir. Devletin kullandığı fiyatlar kullanılmamaktadır. Akademide kullanılabilecek bir veri tabanı oluşmaktadır ve bunun sonuçlarını akademi çeşitli toplantılarda, ekonometrik modellemelerde kullanıyor. Toplu sözleşme için bir araç oluyor. Toplu sözleşme pazarlıklarında taleplerin belirlenmesinde açlık ve yoksulluk sınırı tutarları başlangıç için bir argüman olabiliyor. Asgari ücret hesaplamasında dayandığımız bilimsel temeli olan bir baz oluyor. Çünkü bu aynı zamanda tek bir işçi için de hesaplama yapılabiliyor. Devlet de benzeri harcama yapabiliyor. Bizim yaptığımızla devletin yaptığı arasında bir paralellik söz konusu oluyor ama uygulamada daha farklı rakamlar ortaya çıkmış olabiliyor. Bu çalışma yoksulluk araştırmaları için referans oluyor. Yapılan yoksulluk araştırmalarının çoğunda bu çalışmaya referans olarak gösteriliyor. Burada kişi odaklı ücret yerine ailenin, hane halkının geliri temel alınıyor ki bizim savunduğumuz görüşlerin açısından önemli. Bir diğer olay da gazete, dergi, radyo, internet gibi medya araçlarında bu araştırma yayınlandığının ertesi günü sıklıkla yer alıyor ve kamuoyunun oluşturulmasında da etkili oluyor. Biraz sonra peşi sıra göstereceğim slaytlarda geçen ayki yapılan çalışmanın ulusal basında yer alan gazete küpürleriyle ilgili olacak. Burada da çok ilginç başlık şu şekilde: resmi enflasyon oranı gerçeğin çok altında deniliyor. Başlık haline atmış. Dikkatiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer sorunuz varsa cevaplandırmaktan mutlu olacağım. So you can see why Enes has the incredible respect of not just universities but government
officials and others dealing with this vital wage question in Turkey. Does anybody have, first of all, a question for Enes? And then I'm going to introduce a few of the rest of you from the floor to make some comments about this vital issue. Any questions? We can come back. Oh, yes, I have one over here. Thank you. Thank you very much, Enes. I've heard your study for the first time, which was quite delightful. I really liked it. By myself, personally, I'm coming also from a working class family, very poor family. But now hearing that, you know, in order to come up with a minimum wage, that we start counting calories is a little bit disturbing in my, you know, idea, because I think or don't you think, this is a comment now, but don't you think it's not much more important to discuss opportunities and what governments need to be doing to make, for example, social services for free, education for free, healthcare for free, because those kind of services, they're getting privatized all over the world and put a lot of pressure on poor families to finance them. So it's not much, like, then even if you increase the minimum wage, if those costs are a burden for those families, then actually a minimum wage has to increase and increase and increase, and it will not stop. So I think we have to discuss here the, basically, not counting calories, we have to discuss what states and governments need to be doing to make social services for free. Evet, teşekkür ederim. Aslında bu tartışmanın bir boyutu. Ama yola çıkış noktamız şu. Genellikle bir ücret talebinde, bir gelir talebinde, bir artış talebinde bulunulduğunda kıyaslama şöyle oluyor. Siz iyi kötü bir iş sahibisiniz, bir geliriniz var, elde ettiğiniz gelirle yaşamınızı sürdürün. İdeal bir, başta da söylediğim gibi uluslararası belgelerde yer alan insana yaraşır ücret, yeterli ücret, adil ücretle ilgili elimizde bir kriter yok. Nedir bu kriter? Bu kriteri belirlemek için bir yöntem. Bu bir yöntem. Bizim varmamız gereken hedef ne? Bu hedefin neresindeyiz? Bunu belirledikten sonra o sizin belirttiğiniz ki o uygulanmakta olan sosyal politikalara, koruma politikalarla bağlantısını kurmak gerekiyor. Tabii ki özelleştirmelerin olduğu eğitim, sağlık hizmetleri, sosyal güvenliklerinin yasal şartlarına bırakıldığı olaylarda bu tek başına yeterli değil. Bu bir model önerisi. Bunların hepsinin birbiriyle bağdaşması gerekiyor ama öncelikli olarak biz var olan durumumuz nedir? Yoksulluğumuz, açlık noktamız, varılması gereken noktamız nedir? Bununla ilgili gerekli kamuoyunu oluşturmak bilimsel, politik sadece olması önemli değil, bilimsel bir taban oturtabilir miyiz arayışında olmak. Bu çalışmanın da bu doğrultuda biz faydasını görüyoruz. Let me acknowledge we have a couple of other questions and then I'm going to go to people from the floor. But can I say from the ITUC, this is a false debate. We absolutely, you heard me say, minimum living wages, wages on which people can live with dignity. We're talking about having enough to eat, paying your rent, being able to get to work, feeding clothing yourself and your children. This is not about the social protection I put as a package, which is obviously about quality, free public education, health and so on. So we think to allow business or governments to trade one off against the other is actually to fail to provide the fundamental community base on which people have the opportunities you're talking about. So it's definitely a package. But we are seeing wages constrained all around the world to the point where inequality is absolutely part and parcel of the result. So we need both for demand and indeed for dignity to lift minimum wages and of course to distribute wealth more equally through collective bargaining.
I'm going to take 2 questions and then I'm going to open it to a few people I've invited from the floor who are struggling around this question at the moment. So my sister from Brazil, and I can't see who's up the back actually, but it's Thomas. Okay. So if both of you, oh, it's India, I can just see you through the lights. So if both of you ask your questions, Enes will respond and then I want to invite others. So. Buenos días a todos y todas. Yo quiero hablar de dos cuestiones. Primero, disculpa del portuñol. En Brasil nosotros tenemos una organización que tiene en Brasil nosotros tenemos una organización llamada DIESE, que es un instituto de pesquisa e investigación para todas las centrais sindicais, que tiene 60 años. Y a 55 años tienes la pesquisa como ustedes. Esta pesquisa ha servido de parámetro para que nosotros pudiésemos construir una política nacional de valorización del salario mínimo. Como la sua explicación, la sua palabra, ha dicho que la importancia de la producción de alimentos, de cuánto el salario es ocupado en la cuestión de la sobrevivencia de los alimentos. Yo te pregunto si tienes algún estudio en relación también con la producción de alimentos. Porque nosotros también tenemos que entender que tenemos trabajadores del campo y trabajadores de la ciudad, trabajadores campesinos. ¿Cómo se hace esta relación de los costos de la producción de los alimentos con los trabajadores campesinos? Si tienes alguna cosa como esto. Teşekkür ederim. Güzel bir yönüne işaret edildi. Açıklama fırsatı bulacağım. Benzeri çalışmayı aslında KUT'un genel kurulunda bunu öğrencilerle paylaşmıştım. Brezilya'da bir ay önce. Orada da benzeri sorular soruldu. Gıdanın payı konusunda. Şimdi gıdanın payı önemli, şundan dolayı önemli. Çünkü gelir düzeyi yükseldikçe gıdanın toplam harcama içindeki payı düşüyor. Ama çalışan açısından, yoksul açısından gıda fiyatlarındaki değişim önemli. Gıda fiyatlarını etkileyen bir sürü unsur var. Onlardan bir tanesi de üretim düzeyi ve ithal edilen ürünler. Şimdi o çalışmaları da takip ediyoruz. Yani Türkiye'deki, örneğin kendi ülkemdeki tarımsal üretimin yıllar itibariyle geçirdiği noktayı takip ediyoruz. Çiftçinin eline geçen para ile piyasada satılan arasındaki farkı bulmaya çalışıyoruz, bir rant var mıdır diye. Onların hepsini takip ediyoruz çünkü piyasaya çıktığımız zaman eğer bir gıda fiyatı normalin dışında bir artış söz konusuysa nedenlerini direkt üreticiden, satıcıdan öğrenmeye çalışıyoruz. Çok ilginç sonuçlarla karşılaşıyoruz. Örneğin bir ülkeye yapılan ihracat bağlantısı bir şekilde yapılmamış ise birdenbire piyasadaki o ürünün fiyatı düşüyor. Veya tam tersi ihracat bağlantısı kurulmuş ise ülke içindeki fiyatında bir yükselme söz konusu oluyor. Bütün bunları takip etmek durumundasınız çünkü onların birebir her ay yaptığınız çalışmada aldığınız fiyatlarda karşılığını görüyorsunuz. Bizim yaptığımız çalışma bir durum tespiti. Biz bir durumu tespit ediyoruz aylar itibariyle ama bunun bir sonucu, bunun nedenleri daha sonra akademide, basında bunun nedenleri üzerinde tartışmalar açılıyor. Örneğin ben yumurta fiyatları bu ay çok arttı dediğim zaman
televizyonlarda, gazetelerde yumurta fiyatı artışının nedenleri üzerinde tartışmalar başlıyor. O yönüyle de faydası oluyor. Thank you, and Thomas. Yes, I am Thandan Thomas from India, HMS. I have a question that is basically related to the concept that is living wage and minimum wage, how we can correlate, one point. Second point is that production cost and minimum wage, how we can correlate. These two questions are very important for the purpose of collective value. Then in Indian situation now, they are taking away the minimum wages concept and bringing hourly wages. When union demands national minimum wage, that is being taken away, and law is coordinated as wage code, which will take away even the bargaining power of the workers for a minimum wage. In this context, can you give me the concept of minimum wage correlated to, as I asked, one, living wage, another, to the production cost. Why I am asking is, in our Constitution of India, it is reiterated that that should be guaranteed. But government is taking away for the purpose of making India. So one of the countries where we have a huge struggle against attacks on union rights is India. And let me say that for the I2C, you know, if you go back to the constitution of the ILO even, the minimum wage must be a living wage. So we say minimum living wage. It must be a wage on which you can live with dignity. So Ines, you might then pick up the question. Peki. Aslında soru bir sorunun temeldeki varlığını ortaya koymuş. Yani ücretler üzerinde kesinlikle anlaşılmış bir düzey söz konusu değil. Asgari ücret, işte bazen hükümetlerin etkili olduğu bir yapıda belirleniyor ve biz biliyoruz ki belirlenen asgari ücret geçim koşullarını sağlayacak bir ücret değil. Bunun gerekçesi de rekabet edebilirlik olacak. Uluslararası alanda rekabet edebilmek için ücretlerin düşürülmesi bir çözülmüş gibi getiriliyor. Aslında biz biliyoruz ki maliyetleri oluşturan çeşitli faktörler var. İşte bir tanesi enerji fiyatlarıdır, birisi dışarıdan ithal edilen girdilerdir, döviz fiyatlarıdır. Bunların üzerinde oynama imkanı, değiştirme imkanı olmadığında ve öyle gösterildiğinde tek bir oynanacak üretim faktörü ücretler oluyor ve ücretler düşürülüyor. Ama bizim konuştuğumuz olay asgari ücret. Yani asgari ücret pazarlık konusu edilmemesi gereken bir ücret. Bir insan günlük yaşamını sürdürecek temel gıda maddelerini almaktan yoksun ise neyi konuşacağız artık? Öncelikle bütün hükümetlerin, herkesin yapması gereken, herkesin kabul edebileceği bir yaşam koşulunu sağlayacak bir tutarı garanti etmektir. Ve ücretler bunun üzerine inşa edilmelidir. Bunu sağlayamadığımız takdirde bunun üzerine oturulacak bir ücret pazarlığının pek bir anlamı olmayacağı düşüncesindeyim. Bu çalışma, her ülke buna benzer bir çalışma yapılırsa kendi ülkesi açısından asgari bir, yetecek ücret demiyorum, asgari geçimi sağlayacak bir düzeyi belirleme imkanına sahip olacak. Ve bu Dünya Bankası'nın o satın alma gücüne göre belirlediği kriterler çok daha anlamlı olacak diye düşünüyorum. Please thank Ines. So now let me go to Granny, because Indonesia is caught in the middle of a very violent dispute around minimum wages. Granny, are you? Yes, come on down, please. There is, in fact, for those of you who don't know, there's been
probably now 5 solid years of minimum wage increases in Indonesia, led by the trade unions. Unfortunately, they have now got a government who wants to impose what would seem a very good solution to raise the cost of the minimum wage by the cost of CPI. It's a formula, except that they don't have a living wage base. So the minimum wage is not yet at the level which is indeed a living wage base. Our colleagues have also now been put in the context of a government who is determined to stare down any opposition from the trade unions. So we've seen violence in terms of thugs attacking demonstrations, trade unions arrested, beaten, and indeed it's a very worrying situation from our perspective. But Quirani, in just a minute, can you tell me what the trade unions want to see from this government? Okay, before discuss about what the trade union want from the government, I want to explain about the new formula that launched by the government. Before the determination of minimum wage, we have a wage council. Wage council is a three-partism to determine the next yearly increasing of minimum wage. But start from October 2015, the government launched new regulation. And the new regulation mentioned about there are no more involvement of trade union in terms of the determination of minimum wage. So this is included in the 4th package economic of government. And they also launched new formula. The new formula is GDP plus inflation, and it will be less than 10%. The concern of trade union is the involvement. There are no more involvement trade union to the determination of new minimum wage. And what trade union want is we still use the basket survey, because before we have 64 items for the survey. This is 3-party survey, and now we ask for 84 items. And then the next increasement of minimum wage, we ask for 22 until 25%. It means only 500,000 rupiah. It's about $35 US. And we have a strike on 30th of October, last 30th of October, and unfortunately, our peaceful strike attacked by the policemen, and 25 of us was arrested about 30 hours and now have released, but weekly have to report to the police